What's going on arkadaşlar, ben İlbey Catch Long Island, New York'tan herkese selamlar. Gördüğünüz gibi yepyeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Catchy cat. Catchy cat. Kitty cat. Catchy cat. What's going on arkadaşlar? Ben İlbey Catch. Crocodile. Original eye catch. Bilmiyorum videolarda söyledim miydi ama ısmarladım. DNA testi. Bakalım gelmişimiz geçmişimiz ne çıkacak. Ne kadar doğru ya ne kadar yanlış. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Ismarladım. Kökenimizin içine tükürük koyun. Ondan sonra çalkalıyorum bunu. Sonra şunun içine koyup arkadaşlar böyle kapadım. Ondan sonra da kutusu var. Buna da koyup abi şöyle. Bakalım bu ne kadar doğru ne kadar yanlış arkadaşlar. Dediğim gibi böyle koyuyoruz. Ondan sonra da geri postalıyoruz. Ne kadar doğru ne kadar yanlış öğrenecek. Çünkü ben burada doğmadım. Amerika'da. 1995'te burada geldim. Bakalım ne diyecekler bizim kökenimize. Kökenimizin DNA testini yapacağız. Sonuçlar gelince görüşürüz. Arkadaşlar köken testini gönderdim. Bekliyorum. Şöyle çıkayım da bari. Köken bakalım ne çıkacak kökenimizde. İyi bir şey diyorlar. Hangi ülkelerden olduğunu söylüyormuş. Bakalım ne çıkacak. Doğru mu, yalan mı, gerçek mi? Bekliyorum. Dün postaladım. Ne zaman gelecek bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar. Bundan kaç ay önce hemen söyleyivereyim, kaç ay önce bir şey gönderdiydik. Adını sen söyle. Köken gönderdiydik. Arkadaşlar güzel haberler, kötü haberler, iyi haberler. Vallahi şimdiye kadar eğer seyrediyorsanız tabi seyrettiyseniz söyleyin bayım. Benim kökenimde ne var abi? Yazın. Hemen şurada dakikasını, saatini koyaraktan yorumlarınızı atın. Kökenimde ne var? Hadi bakalım. Yorumlara bırakıverin. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydasına. Kuru fasulyenin faydası çok iyidir diyeceğim. O da işin şakası tabi. İlk başta gönderdiğim şeye bir bakıvereyim hemen. Ne zaman göndermişim köken şeyini. Şincik bakalım abi. Şubat'ın 4'ünde göndermişim. Evet, Şubat'ın 4'ünde gönderdim. Burada aynı zaman oturduğumuz yerde gönderdim. Şubat'ın 4'ünde arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ben Yozgat merkezde doğmam. Alaca Çorum'da büyüme. 13 yaşına kadar Alaca Çorum'da büyüdüm. Kızıllıköy'ü. Babam tarafı Alaca Kızıllıköy'üne dayanır. Yani bildiğimiz o. Herhalde Bulatçıklı köyü bir de Kızıllıköy'üne dayanır baba tarafım. Babaannem tarafını pek bilmem. Babaannem ben çok genciken vefat etti. Yani genciken dediğim kaç yaşındaydım? 10 yaşında mıydım? Yok daha genç. Evet 10 yaşındaydım. Babaannemin vefat ettiğinde. Ama anamın baba tarafı babamın söylediğine göre oranın yani artık ne zaman
oralara göç ettilerse babamın dediğine göre Mamık dede bilmem ne doğudan gelme. Yani doğudan göçmen da olabiliriz, yörük de olabilirik. Yani bakacağız şimdi belki doğru mu değil mi? Ama birazdan öğreneceğiz kökenimize baktığımız zaman. Arkadaşlar şimdi şeyimize bakalım. Adını sen söyle. En aşağısından başlayacağım. Ama en aşağısından başlamadan önce arkadaşlar Anadolu Türkleri kimlerdir? Yani biz dediğime göre benim doğduğum yer zaten Anadolu, İç Anadolu diyorduk. Ondan sonra Karadeniz, Çorum'un zaten çoğu Karadeniz'e bağlı. Ama aşağı taraflara gittiğin zaman Yozgat tarafında İç Anadolu bölümü oluyor. 10. yüzyıllarda Orta Asya'dan çoklukla İran üzerinden Anadolu topraklarına yerleşen Oğuz Türkmen başta olmak üzere pek çok Boy Türk adı altında toplanmıştır. Anadolu Türkleri. Türk adı Orta Asya'da Türk ırkına mensup ve Türkçe konuşan toplulukların Göktürkler döneminden beri ortak adıdır. Göktürk'ten belli. Yani dediğim gibi birçok Türk boyları gelmiş zamanında aşağı İran taraflarından Anadolu'ya. Bunları biliyorum da yani buradan okumamın sebebi güzelce okuyayım diye, yani karıştırmadan okuyayım diye size. Yani biliyordum zaten tarihin ne olduğunu da ondan, ama bu videonun amacı benim kökenim ne olduğu. Uzun zamandır merak ediyordum. Köken testi alayım derken bir gün kafam attı. Aldım işte, dediğim gibi Şubat'ta gönderdim. Yeni geldi. Anadolu'ya gelen ilk Türkler kimlerdir? Anadolu'ya ilk olarak giren Türkler Batı Hunlarmış. Bunlar Türkistan'dan göç edip batıya doğru ilerleyerek hareketli ve çevik askerleri sayesinde Karadeniz'in kuzeyindeki alan Ostrogot ve Vizigotları kolaylıkla yenerek dağılmalarını sağlayıp Avrupa Hun Devleti'ni kurdular. Ne yaptılar? Demek ki Kafkasya tarafından gelip oralardan, Karadeniz taraflarından Avrupa Hunlarını vurmuşlar. Demek ki adı neydi? Sibirya tarafından ta Asya'nın yukarı taraflarından Moğolistan'dan gelip ta oralardan Avrupa'ya vurmuşlar. Yani anlayacağınız bizim Türk kökenlerimiz Asya'dan ta Avrupa'ya kadar dayanıyor o zamanlar. Asıl Türkler nerelidir? Türk kavminin ana vatanı Orta Asya'dır. Ana vatan toprakları Hazar Denizi'nden Kingan Dağları'na, kuzeyde Sibir ovalarından, güneyde Pamir yaylasına, Karanlık Dağlar, Altın Dağları ve Çin'in kuzey eyaletlerine kadar uzanır. Yani Doğu Türkmenistan'dan tut ta şeye kadar, yani Kafkaslara kadar abi. Oralara kadar gidiyor. Şimdi bir de bakılan araştırmalara göre şu tuhafıma gitti. Türkiye'de Türkleri yüzde kaç Türk? Türkiye Türkleri yüzde kaç Türk? Araştırmaya göre Türkiye'de 2017'de kendisini Türk olarak tanımlayanların oranı yüzde 89.9 iken bu oran 2019'da yüzde 82'ye geriledi. Aynı şekilde kendisini Arap olarak tanımlayanların oranı 2017'de yüzde 3.1 iken 2019'da da yüzde 1.1 gerilemiş. Yani Türkiye'de Türk'üm diyen 2017 yılında olarak, yani kanında bulunan herhalde %89, %90 Türk çıkıyor demek ki kanında. Yani tarihe baktığımız zaman Osmanlı'ya, Selçuklu'ya, ondan öncesine, bunlar yani hep
Asya'dan, Avrupa'dan, Arabistan taraflarından, Arap ülkelerinden, Afrika taraflarından bunlar hep gelin almışlar, gelin vermişler, damat gitmişler, damat almışlar. Yani öylece kanlar karışmış. Ben de dedim ki vallahi yani %50 Türk çıkarsam iyidir. Niye dersen yani tarihe de bakarsanız arkadaşlar öyle bir şey var yani. Ta Rumlardan tut, Ermenistan'dan tut, Gürcistan'dan tut. Yani oradan araştırmalara göre Türk'ün atası kimdir? Baktığın zaman Türk'ün atası Oğuz Kağan ya da Oğuz Han. Türk ve Altay mitolojisinde Oğuz Türklerinin atası. Oğuz Han, Uzhan veya Uğur Han olarak da bilinir. Dedesi Kabi Han, annesi Ayka Han, babası Karahan'dır. Oğuz Kağan destanının baş kahramanıdır. Yani bizim dedemiz asıl Türk, Türk'ümüzün atası bizim dede olmadan Oğuz Kağan'mış. Sakallı'da birisi kendisi yani. Orada da görebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Cik. Anadolu'da Türklerden önce kim yaşadı? Bak. Şimdi Anadolu'da Türklerden önce kim yaşamış? Anadolu Türklerin gelmeden önce arkadaşlar Lazlar, Rumlar, Ermeniler, Araplar, Arap kuşağı dediğimiz Frigya kökenli fellahlar. Bizlerden önce yaşayanlar onlar. Orijinal Türkler nerede yaşıyor? Yani bunları söylememin sebebi biraz önce size yani ırk testimdeki gösterilen haritalarda göreceksiniz. Verdikleri yer yani bilmiyorum artık bunun ne kadar doğru ne kadar yanlış ama yani sonuçlara göre haritalarda göreceksiniz arkadaşlar. Orijinal Türkler nerede yaşıyor şimdi herhalde demek istediği. Türklerin halklarının yoğun olarak yaşadığı başlıca Türkler Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan ve İran'dadır. Ve İran'da yani İran'da o kadar çok Türk var ki demek ki. Irak, Çin, Doğu Türkistan, Rusya, Balkanlar ve diğer çeşitli Avrupa ülkelerinde de muhtar, cumhuriyet vatandaşı veya azınlık konumunda bulunan Türk kökenli halklar yaşamaktadır. Yani anladığınız ta Avrupa Hunlarına kadar o zamanlarda bile kaldılar yani bilmiyorum o Avrupa'yı niye verdiler zamanında. Çünkü acayip bir Türk vardı ama demek ki anlaşmaları yaptıkları zaman vermişler. Öyle diyelim artık ne yapalım. Dediğimiz gibi arkadaşlar Anadolu Türklerin acayip bir şey var adı neydi ya boyları var çok boyları var. Yani en başta Göktürklerden ulaşma, Oğuz Türkmen başta olmak üzere. Ondan sonra Kafkasya'daki Türk halkları. Kafkasya'daki Türk halkları Kuzey Kafkasya Türkleri. Balkarlar, Karaçaylar, Kumuklar, Nogaylar. Güney Kafkasya Türkleri, Azeriler, Ağışka Türkleri, Gürcistan, Kıpçakları, Terekemeler. Ayrıca Azerbaycan Türkmenleri, İran Türkleri, Rusya'daki Türk halkları. Zaten Rusya'ya baktığı zaman, Sibirya tarafına baktığı zaman epey bir Türk var arkadaşlar. Onu demeden önce şimdi gelelim arkadaşlar. Bunlara baktığınız zaman, araştırdığınız zaman yani görürsünüz. Şey yaparsınız. Dediğim gibi epeydir istiyordum bu köken testini yapmayı. Bir gün öyle kafam attı yaptım. Şimdi en düşük yüzdeli kökenime gelelim abi. Oradan başlayak bari başlamışken. Orada neresi oluyor abi? Başladığımız zaman en düşüğümüz
%1 İzlandalıymışım. Vallahi bilmiyorum niye öyle ama %1 İzlandalı diyor. Yani ekranda da gördüğünüz gibi. İzlanda'da benim düşündüğüm yani nasıl oluyor? %1 yani o kadar çok da değil aslında ama %1 nığnısının kanı karışması. O da artık herhalde köle zamanlarında mı oldu? Artık köle mi gittiler, köle mi geldi? O zamanlarda bir şekilde karışmış yani. Ya da Avrupa tarafından adı neydi? Rus tarafından aşağıya inip bu tarafa gelip bir şekilde karışmışlar. Çünkü size asıl yerini söyleyeceğim benim kökenin nereden geldiğini. Oradan yani o taraflara bir şekilde gelmişler. %1 İzlandalıymışım. Öyle diyor. İzlanda da yani anası satayım ada, buz adası. Yani İngilizcesi Iceland. Buz adası yani. Bilmiyorum nasıl geçti artık. Su donduğunda mı geçtiler? Ne yaptılarsa kayınan mı, kızarnan mı, köpeğinen mi, yüzerek mi bir şekilde geçmişler. %1 İzlandalıyım arkadaşlar. Ondan sonra %1 Finlandalıyım. Hiç ummadığım bir şey yani. Yani söylediği bu. %1 Finlandalıyım arkadaşlar. Vallahi Finlandiya da o şekilde herhalde. %1 de Finlandalıyız. O da herhalde o köle zamanında ya bilmem ne zamanında o zamanlardan herhalde birisi orada kalmış bizim kökene karışıvermiş. Yani bizim dedemiz, babamın dedesi Hovarda bir herifti. Belki oradan da olabilir. Bilmiyorum yani. Mamık dede rahmetli. Toprağı bol olsun. Gezmediği ülke kalmamış. Belki oradan da olabilir. Bilemiyorum. Neyse %1 o kaldı geriye %98 arkadaşlar. Vallahi bunu hiç ummuyordum. Yani daha çok olur diyordum. Ama şaşırdım yani. Acayip bir şaşırma var. Yani siz karar verin kötü mü, iyi mi bir şekilde. Daha çok olur zannediyordum ben yani. Yüzdesi. %1 Arap'ımışım. Öyle diyorlar. Arap Yarımadası Arap'ım. Yani ekranda da görürsünüz zaten. %1 Arap. Ben onları %10, %15 bekliyordum ya da %5 bekliyordum ama %1 Arap'ımmışım yani. Tahmin ettim Araplık var dediydim zaten ama Finlandiya ile İzlanda'yı hiç aklıma bile gelmedi yani. Dedik Yunan çıkarık bilmem ne çıkarık dedik ama Gürcistanlı falan çıkarık dedik ama yani şeyi hiç anlamadım yani Finlandiya, İzlandiya. Yani hiç ummadıydım. Ama Arap da şaşırttı. %1 Arap'ımışım. Daha fazla bekliyordum ama %1. Neyse. Etti %3. Geriye kaldı %97. %97'm kaldı. Epey de varmış yani. Şimdi 3 ırka girdik. Finlandiyalı. Onlar da Vikingler tabi zamanında. İzlandiyalı. Onlar da Vikingler zaten abi zamanında. Demek ki Viking videoları sevdiğimde bir şeyler vardı abi. Viking videoları sevdiğimde bir şeyler vardı demek ki. Kan çekiyor. Neyse şaka. %1 abi. Nınısının nınısı. Arap şaşırttı %1. %3 arkadaşlar. Yazın buraya neymişim. Yorumlar gelene kadar saatini dakikasını yaparak da %3 neymişim arkadaşlar. Hadi yazın. Arkadaşlar %3 İranlı çıktık. Yani İranlı çıktık. Şimdi baktığımız zaman kökenlerimize de baktığımız zaman abi İran taraflarında oralarda bizim Türkler epey bir süre geçirmişler yani. Anadolu taraflarına gelmeden önce çoğu zamanda yani epey bir süre geçirmiş ki İran taraflarında. O İran'ın olduğu yerler, Kuzey Irak tarafları, Kuzey Suriye tarafları oralarda epey bir zaman geçirmişiz arkadaşlar. Yani anlayacağınız oraların çoğu hep Türktür zaten. Yani şimdi baktığınız zaman bile çok Türk vardır yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi %1 Finlandiya dedik, %1 İzlandiya dedik,
%1 Arap hiç ummadığım, daha çok bekliyordum. İranlıyı hiç beklemiyordum ama %3 İranlıymışık. Ondan sonra geriye kaldı %94. Daha da ayrılıyor mu, ayrılmıyor mu? Şimdi şaşırtı buradan geliyor arkadaşlar. Şöyle şapkamı da göstereyim size arkadaşlar şöyle. Ay maşallah şöyle göstereyim. Hazır mısınız arkadaşlar? %94 Anadolu ve Kafkas Türküymüşüm arkadaşlar. GoPro bile inanamadı, duruverdi arkadaşlar. %94 Anadolu ve Kafkas Türkü çıktım arkadaşlar. Haritada gördüğünüz gibi. Size şu şeyi göstereyim arkadaşlar. Adı neydi başta? Dağıtımı göstereyim. Dağıtım da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne diyor? İlbeyin diyor. Köken bölgeleri. İlbey Aykaç'ın köken bölgeleri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orada da renkleri de yapmışlar. Burada yeşil tabi ne oluyor? Anadolu ve Kafkas. Mavi dediğim gibi arkadaşlar İran tarafı Persia, Fars yani İran, Fars. Ondan sonra kırmızı Arap tarafı. Mor da Finlandiya. Portakal rengi de İzlandiya gösterdiği gibi haritada da gördüğünüz gibi. Vallahi oralardan nasıl geçmişler ben anlamıyorum. Nasıl gelmiş yani bir şekilde nenesi köprüden geçerken şey yapmış. Arkadaşlar yani şeye de göstermeme gerek yok aslında ama yani dediğim gibi orada haritada da gösterdim size. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar koyu olan yer benim asıl kökenim oradaymış. Koyu yeşil olan asıl kökenim ondan sonra oradan dağılıyor yani baktığınız zaman. Gördüğünüz zaman koyu yeşil Anadolu ve Kafkas Türkü diyor. Koyuya baktığınız zaman. Ondan sonra işte mavi. Maviyi de görüyorsunuz. Koyu mavi var. Oradan da öbür kökende %3 de oradan geliyormuş zaten. Burada da işte kırmızı Arap, koyu Arap şeyi o da oradan geliyormuş. Artık nasıl yaptığımız burada gördüğünüz mor Finlandiya koyu. Bu da zaten İzlandiya da geliyormuş. Bu Anadolu Türkü. Anadolu Türküne de baktığınız zaman arkadaşlar şu şekilde Anadolu Türkleri benim haritada gösterilen en koyu kahverengi baktığınız zaman arkadaşlar en koyu kahverengi benim asıl kökenim oradan geliyormuş. Öyle diyor. Yani gönderdiğim DNA'ya göre tükürüğe göre öyleymiş. Koyu kahverengi bu bölgedenmiş. O da neresi yapıyor abi? Güneydoğu Anadolu tarafı. Güneydoğu Anadolu tarafı Suriye, Irak, İran'a bile girmiyor ama yine İranlı diyor. Ama bir şekilde yani Musul, Kerkük, Erbil taraflara baktığımız zaman ondan sonra Suriye'nin şu yukarıları nere? Yani bu zamanda bile Al-Hasak, Al-Mahabba, Kubişli o taraflara diyor. Ondan sonra başka nere var abi? Baktığımız zaman Şırnak, Siirt, Midyat, Mardin, Van, Hakkari, Muş. Valla Diyarbakır'da gösteriyor mu? Yok, Batman, Mardin diyor. Diyarbakır taraflarına da gidiyorlar. Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa. Vallahi da gidiyor abi. Ta Elazığ, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Iğdır. Vallahi ta oralara kadar gidiyor arkadaşlar. Baktığınız zaman öyle diyor yani. Anadolu Türkü diyor. Anadolu Türkü de yani o zamanlar demek ki arkadaşlar anlayacağınız biz yürüyorduk herhalde. Göçmen idik. O zamanlar da işte gitmişler. Adı neydi? Alaca'ya yerleşmişler. Yozgat'a yerleşmişler. Vallahi bilmiyorum artık annemin baba tarafı İzmir'e dayanıyormuş. Öğrendiğime göre İzmir taraflarına.
Yani rahmetli dedem de zaten anamın baba tarafı İzmit taraflarına dayanıyormuş. Öyle anamın söylediği. Anama da yaptıracağım bir tane. Merak ettim. Çok merak ettim. Ondan sonra anamın ana tarafı da Yozgat. Yani onlar tam nereden geliyor? Yani %94 böyle dediğine göre arkadaşlar yani hepimiz o taraflardan gelme bir yerdeyiz yani. Adı neydi? Baba tarafı da babamın dediğine göre işte Kars, Erzurum diyordu babam. O da valla öyle çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi herhalde biz göçmenik, yürüyük öyle söyleyeyim artık. Demek ki zamanında benim yani bildiğim, öğrendiğim kaç yılına dayanıyor? 1920'ler. O işte 1900 ilk Dünya Savaşı'ndan sonra herhalde bizi zorladılar abi. Bizim sülaleyi yukarıya doğru kaçmaya başladılar. İşte işgal zamanında oralarda da Yozgat, Çorum, Sivas tarafında bizim sülale yerleşiverdi. Yani anlatabiliyor muyum? Artık tam olarak nereden geliyorsa sülale. Yani epey bir gezmişler. Bak gördüğünüz gibi haritada. Yani sevinçliyim abi. %94 Türk'üz. Vallahi helal olsun. Yani İranlı dediğimiz zaman, Arap dediğimiz zaman da yani bu da kanları karışıyor. Vallahi dediğim gibi arkadaşlar vallahi bu kadar beklemiyordum. Daha çok yani daha az bekliyordum ama sevindim yani. %94 Anadolu ve Kafkas Türk'üyüz abi. Elhamdülillah. Var ya. Ay maşallah. Yani oralardan gelmişiz. Kökümüz öyle. Yani gururla yine yani Türk olduğuma ne mutlu Türk'üm diyene seviniyorduk abi. Ama şimdi daha çok bir gururlandım. Yani %94. Yani düşünün. %94 abi. Yani kimsenin kanında abi %100 hiçbir şey çıkmaz. Hiç zannetmiyorum çıkacağını bu devirde yani 2025 yılında kimsenin kanında %100 hiçbir şey çıkmaz abi. Ben onu söyleyeyim. Epey bir tarafta var. Ama biz yani orada kalmışız. Ama o Finlandiya ile İzlandiya nereden geldi? Hiç bilemiyorum abi. Sevinçliyim. Çok güzel. Yani öğrendim. Ama dediğim gibi arkadaşlar ben Yozgat merkezde doğdum 1982'de. Alaca Çorum'da. Vallahi gördünüz arkadaşlar. Yani öyle bir göç yapmışız. Atalarımızın ta yukarılardan Sibirya taraflarından gelip Çin taraflarından gelip buralara sürülmesi, aşağı İran taraflarına geçip Arap şeylerine geçip yani şimdiki zaman Arap zamanında biz de oraları epey bir süre yani Türkler kontrol etmiş. Yani oradan geliyor. Kütüğümde işte rahmetli dedem, babamın babası, babamgil Kızıllıköy'ü yazdırmışlar. O şekilde. Yani sevinçliyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %94 Türk'üz. Allah'a şükür. Abi beni bu hastalık acayip şey yaptı ya. Neyse sağlık olsun. Vallahi çok sevinçliyim. Yorumlarınızı bekliyorum abi. Onun için gururla dediğim gibi şapkayla. İnşallah sevmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı, beğenmenizi bekliyorum. Paylaşmayı unutmayın.